Bugünkü müzik yorumcusu videosunda sizlere Eurovision şarkı yarışmasındaki Türklerden bahsedeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Efendim Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye 70'li yılların ortasından itibaren aralıksız katıldı. 2010'lu yıllarda katılmamaya başladı. Tabii ki bunun bir sürü nedeni var. Bunu başka bir videoda, başka bir programda konuşuruz. Şimdi benim ilgimi çeken ne biliyor musunuz? Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi değil ama başka ülkeleri temsil eden yabancılar değil, Türkler oldu. Bunlar çok da ciddi başarılar elde ettiler. Onlardan bahsetmek istiyorum. 3 tane önemli vakamız var efendim. Bunlardan bir tanesi Atilla Şereftu. Atilla Şereftu 70'li yıllarda Türkiye'de yaşayan İstanbul Gelişim Orkestrası başta olmak üzere pek çok orkestrada çalışmalarda bulunan ve aranjörlük, orkestra şefliği yapan çok başarılı bir müzisyendi. 80'lerin ortasına doğru geldiğimizde İsviçre adına Eurovision şarkı yarışmasına katıldı. Hemen notlarıma bakıyorum. 1986 yılında İsviçre adına katılıyor Eurovision şarkı yarışmasından bir Türk besteci olarak ve Daniela Simons'un ya da Simons artık tam olarak nasıl telaffuz ediliyorsa onun seslendirdiği bir Fransızca şarkıyla Eurovision sahnelerinde yer alan ve başarılı olan ilk Türk, başka bir ülke adına yarışan ilk Türk oluyor. Atilla Şereftu daha sonra 1988 yılında yine İsviçre adına bir besteci ve orkestra şefi olarak Eurovision şarkı yarışmasına katılıyor ve daha sonra efsane olan ve dünyayı yakıp kavuran bir yorumcu Celine Dion'la birlikte Eurovision şarkı yarışmasında İsviçre'yi temsil ediyor. Efendim, Na parts pan son moi. Fransızcamdan kusura bakmayın. Fransızca bilmediğim için böyle bir tarzanca bir Fransızcayla sizlere şarkıyı adını söyledim. Bu şarkı başarılı oluyor ve bir Eurovision klasiği olarak da Eurovision şarkı yarışması tarihine giriyor. Atilla Şereftu bir Türk olarak İsviçre'ye başarı getirdikten sonra Türkiye'ye geldi ve 90'lı yıllarda da Rax müzik yapımla birlikte pek çok yapımda aranjör ve orkestra şefi olarak karşımıza çıktı. Peki dönelim biz konumuza. Neydi konumuz? Eurovision şarkı yarışmasındaki Türkler, ama hangi Türkler? Başka ülkeler adına yarışan Türkler. Efendim bir gruptan bahsedeceğim size. Grubun adı Sürpriz. 1999 yılında Almanya'da 6 tane Türk'ten oluşan bir grup Eurovision şarkı yarışmasına giriyor ve grup sürpriz olarak Almanya Eurovision şarkı yarışmasında temsil etme hakkını elde ediyor. Çok enteresan bir şekilde 6 tane Türk genci, hatta gurbetçi çocuğu diyebiliriz. Bizim gibi, sizin gibi Türkçeyi konuşan, Türkçe şarkı söyleyen bu 6 genç grup sürprizi kurduktan sonra enteresan bir şekilde o zamanlar televoting yani halk oylaması da yavaş yavaş popüler olmaya başlamıştı ve test aşamasındaydı. Almanya'yı Eurovision şarkı yarışmasında temsil ediyor ve grup sürprizin seslendirdiği şarkı Kudüs'e Seyahat adında bir şarkı. Reise nach Jerusalem adında bir şarkı. Ne oluyor biliyor musunuz? Bu şarkı Almanya'ya üçüncülüğü getiriyor. Bu inanılmaz bir başarı. Yani Türkiye 2000 yıllara kadar Eurovision şarkı yarışmasında adeta Türk sanatçıları Türkiye adına katılıp yerlerde sürünürken Türk sanatçıları başka ülkeler adına katılıp çok ciddi başarılar elde ediyorlar. İsviçre adına 2 kere katılan Atilla Şereftu ve sonrasında da Almanya adına katılan grup Sürpriz. Bunlar tabii ki Türk müzisyenleriyle Eurovision şarkı yarışmasındaki ayak sesleri oluyor. Daha sonra Türkiye'de zaten biliyorsunuz 2003 yılında Sertab Erener'le bir başarı yakalıyor ve tarihteki ilk ve tek ve numunelik Eurovision birinciliğimizi de elde ediyoruz. Efendim, 3. Eurovision şarkı yarışmasına katılan, daha doğrusu başka ülke adına katılan Türk'ten bahsedeceğim şimdi size. Efendim, bu Türk'ün adı Serhat Hacıpaşalıoğlu. Serhat Hacıpaşalıoğlu'nu özellikle 80'ler, 90'lar, daha çok 90'lar diyeceğim, TRT'de yayınlanan Riziko adlı yarışmadan hatırlayacaksınız. Bilgi dünyasının bir numaralı yarışması. İşte Riziko. Riziko adlı yarışma oldukça popüler olmuştu ve bir anda kendisini bir sunucu olarak eğlence ya da diyelim medya dünyasında sunmuştu Atilla Şereftu diyecektim ama tabii Serhat Hacıpaşalıoğlu. Serhat Hacıpaşalıoğlu Riziko adlı yarışmada yakaladığı başarıdan sonra müzik dünyasına girdi. Türkiye'de bir single yaptı fakat tam olarak istediğini
yakalayamadı. İstediği başarıyı elde edemedi. Daha sonra Serhat Avrupa'ya yelken açtı. Ve dünyada müzik yapmaya başlayan Türkler kategorisine o da katıldı. Ve başarılı oldu. Amerikan listelerine girdi, İngiltere listelerine girdi, pek çok ülkenin listelerine girmeyi başardı. Pek çok uluslararası sanatçıyla düetlere imza attı. Bakın elimde şu anda single'ları var mesela ki bu single'lar oldukça ses getiren single'lar olmuştur. Ve enteresan bir şey oldu. 2016 yılında bir haber okuduk internet sitelerinden. San Marino'yu 2016 Eurovision şarkı yarışmasında Serhat Hacıpaşalıoğlu temsil edecek diye. Biraz şaşırdık. Allah Allah nasıl olur derken görüyoruz ki San Marino delegesi Serhat Hacıpaşalıoğlu'na ülkesini, daha doğrusu San Marino ülkesini Eurovision'a temsil etme teklifinde bulunuyor. Ve bu teklifi kabul ediyor Serhat Hacıpaşalıoğlu ve bir şarkı hazırlıyor. Şarkının adı I Didn't Know. Oldukça başarılı bir şarkı, güzel bir şarkı. Kendine has şanson tarzında şarkı söyleme stiliyle şarkısını seslendiriyor Serhat ama maalesef yarı finalleri geçemiyor. Ancak bunu da söylemek istiyorum, yarı finalleri geçememesine rağmen Serhat öylesine başarılı oluyor ki Amerika'daki köşe yazarları Serhat'tan bahsediyorlar. Bu yarışmanın gerçek birincisi Serhat olmalıydı şeklinde makaleler yazılıyor. Bu açıdan önemli bir başarı olsa da biz Türkiye için, Türkler adına yakalanan en büyük başarı Serhat'ın şarkısının sonunda teşekkürler demesi ve hep Türkiye bayraklarıyla pozlar vermesi. Yani San Marino'yu temsil ediyor ama Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'nin katılmadığı, Türkiye'den yoksun bir Eurovision şarkı yarışmasında Serhat Hacıpaşalıoğlu sürekli olarak Türk bayraklarıyla pozlar veriyor. 2016 yılında bizi böyle bir heveslendirdi. Biz böyle mağdur ve Eurovision'da yer alamayan ve bunun hüznünü yaşayan Eurovision fanları Serhat'la biraz mutlu oluyoruz. Ama şunu da söylemek istiyorum ki Türkiye medyası ve Türkiye kamuoyu Serhat'a Eurovision şarkı yarışmasındaki San Marino tecrübesinde fazla destek olmuyor. Televoting oylarıyla yapılıyor yarışma biliyorsunuz. Bırakın yurt dışındaki gurbetçilerimizi bilgilendirmek, Türkiye'deki kamuoyu bile bilgilendirilmiyor. Aydın Novar'da şarkı radyolarda çalmıyor, video klip yayınlanmıyor, gazeteler çok fazla haber yapmıyor. Yani sanki sanırsınız ki Mustafa Denizli'nin meşhur bir lafı vardı, içimizdeki İrlandalılar diye. Hatırlar mısınız? Sanki Serhat'a böyle bir muamele yapıyorlar. Serhat kendi başına öksüz bir çocuk gibi gidiyor, kendini kanıt gösteriyor ve 2016 yılında Eurovision şarkı yarışmasında Aydın Novar'da şarkıyla güzel bir temsil yapmasına rağmen finale çıkamıyor. Daha sonra Serhat Mark Savaş'la bu şarkıyı bir single yaptı. Şu anda elimde görüyorsunuz. Ve I Didn't Know dünya listelerinde başarılı, hatırı sayılır bir başarı yakalıyor. Serhat daha sonra Yunanistan'ın önemli bir yorumcusu, bir kraliçesi, Yunanistan'a Eurovision şarkı yarışmasında tek birinciliği kazandıran Elena Paparizou'yla bir single hazırlıyor. Ve bu Yunanistan'da oldukça popüler oluyor. Total Disguise adlı şarkı ki bu şarkı Serhat'ın da önemli klasikleri arasına yer alıyor. Biz Serhat'ın uluslararası başarılarıyla ilgilenirken, onları izlerken yine pat diye bir haber patlıyor ve 2019 yılında San Marino'nun bir kez daha Serhat'ı Eurovision şarkı yarışmasında ülkeyi temsil etmek üzere görevlendirdiğini öğreniyoruz. Ve Serhat ikinci kez San Marino'yu Eurovision şarkı yarışmasında temsil etmeye başlıyor. Tabii ki bu kez biraz daha tecrübeli, daha hoş bir seremoni, bir prezentasyon, bir koreografi, kısacası her şeyle çok daha dört dörtlük bir işe imza atıyor Serhat ve şarkısını seslendiriyor Eurovision şarkı yarışmasında. On the dark deserted place, say na na na. There's a light for you, that place is na na na. Say na na na. Tabii ki şarkı cici bir şarkıydı. Şarkının adı Say Na Na Na'ydı. Çok güzel kızlar vardı. Müthiş koreografiler, çok cici danslar, şovlar, her şey muhteşem oldu. Ama şunu bir kez daha söylemek istiyorum. Maalesef Türkiye kamuoyunu
yine etkileyemedi Serhat. Daha doğrusu etkileyemedi demek istemiyorum burada. Burada şu lafı kullanacağım. Yine Türk kamuoyu, Türk müziği kamuoyu ve Türk medyası Serhat'a yine destek olmadı. Yine ona bir Türk olarak bir Türk'ün yurt dışında başarılı olma konusundaki motivasyonunu sağlayamadı. Ama Serhat tek başına savaştı, gitti, çok güzel bir video klip çekti. İnanılmaz kaliteli bir video klipti, dört dörtlük bir video klipti, danslar vesaire. Olayı daha da abarttı. Şarkısının içinde 1, 2, 3 dedi. Şarkının B bölümünden nakarata geçen köprüdeki o ritim sayılan bölümde Türkçe kelimeler kullandı. O da yetmedi. Şarkıyı sunarken yarı finalde arkadaki fonda 1, 2 ve 3 yazdı. Yani Türkçe kelimeleri yazdı ve o da yetmedi. Her defasında San Marino ve Türk bayraklarıyla dolaştı İsrail'de. Yani Eurovision şarkı yarışmasının yapıldığı ülkede. Yarı finalde Serhat güzel bir performans sergiledi. Hemen bakıyorum notlarıma, 150 puan aldı ve 8. oldu. Önemli olan ilk 10'a girmesiydi. Ve 8. olan Serhat, Say Nanana adlı şarkısıyla 18 Mayıs 2019 günü, cumartesi günü yapıldı. Madonna da sahne aldı Eurovision şarkı yarışmasında ki bunu başka bir gün konuşuruz. Maşallah Madonna da bayağı bir koca karı olmuş diyeceğim. Kusura bakmasın bu kelimeyi kullandığım için ama yani kilo almış, şişmiş, bayağı bir yaşlanmış Madonna. Hani keşke görmeseydim dedim yani, o da ayrı bir konu. Madonna'nın sponsorlarla, yani İsrail'in tek başına, İsrail televizyonunun ve bunun tek başına bütçesi yetmediği için sponsorlarla birlikte sahne aldığı ama yine de Madonna'dır ve Eurovision şarkı yarışmasını renklendirdiği o sahnede Serhat finale çıktı. Ve San Marino'yu yine Say Nanana adlı şarkıyla temsil etti. Oylama başladı. Oturdum izledim. Yani evet, bu şarkı iyiydi. Bu şarkı başarılı olmalıydı. Ben de yani bence Serhat ilk 15'e, hatta ilk 10'a, hatta gerçek Türk desteğini alsaydı bile ilk 3'ü bile zorlayabilecek kapasiteli bir şarkı yapmıştı. Oylama başladı. Önce bir puan aldı jüri oylarından. Daha sonra bir baktım ki notlarımdan okumam lazım. İşte Rusya 6 puan veriyor mesela. Pardon, Rusya ve Belarus 5 puan veriyor Serhat'a. Yunanistan 6 puan veriyor Serhat'a. Jüri oylarıyla bir şekilde böyle bir puanlar topluyor ama çok da muazzam bir puan topladı mı toplayamadı. Sonra halk oylamasına geçiliyor ki asıl önemli olan bu. Gurbetçilerimizin, Türklerin, dünyada daha çok Avrupa'da yaşayan Türklerin SMS, yani SMS'le tak ya da cep telefonunuzdaki aplikasyonla da oy verebiliyordunuz. Ama tabii ki biz Türkiye'den oy veremiyorduk. Niye? Çünkü Türkiye Eurovision şarkı yarışmasına katılmıyordu. Aplikasyondan Eurovision'a katılan 40 küsur ülkenin vatandaşları oylama puan veriyorlardı. Bu puanlara baktığımızda hemen bakıyorum notlarıma, Serhat 65 puan aldı. Bu az bir puandı. Yani Serhat'ın hakkı değildi. Toplamda 81 puanla tamamlamış oldu yarışmayı. Yani 65 puan halk oyundan gelen oy, televotikten gelen oy. Bir de jüriden aldığı oylara bakarsak 75-85, yani kaç puan demiştim? 81'de tamamladığına göre bir 15-16 puan da oradan geldi. 81 puan etti. Ve Serhat Say Nanana ile yarışmayı 20. sırada tamamladı. Tabii ki bu beni biraz üzdü. Çok samimi söylemek istiyorum. Üzdü. Niye? Bir Türk'ün yurt dışındaki bir başarısını alkışlamak istiyordum. Ama bunu bir tek ben ve birkaç dost, müzik dostu sadece yaptı. Çok fazla destek almadı. Gazetelerin destek olmamasına bir anlam veremedim. Ben radyo programında şarkıyı çaldım. Hakkı olduğu için çaldım. İkincisi bir Türk'ün şarkısı olduğu için çaldım. Üçüncüsü bir Eurovision fanı olduğu için çaldım. Dördüncüsü Serhat'ı sevdiğim için çaldım. 4 neden vardı şarkının çalınması için. Çalınmaması için bir neden yoktu. Ama şunu düşündüm. Acaba Serhat Türk olduğu için mi Türk kamuoyuna destek olmadı? Diyeceksiniz ki ne alaka? Ben de size diyeceğim kel alaka. Maalesef öyle bir noktaya geldik ki toplum olarak, öyle bir kutuplaştık ki artık birbirimizden öyle bir nefret eder, öyle bir kıskanır duruma geldik ki yanımızdan ya da karşımızdan ya da herhangi bir bizden birinin başarısını bırakın izlemeyi, bırakın seyretmeyi çekemez hale geldik. Bence bu işin özeti bu ve bence toplumsal olarak sorgulanması gereken bir konu bu. Bu puanlar azdı.
Eğer Serhat'a Türk kamuoyu destek olsaydı, eğer Serhat'a Türk kamuoyunun desteğiyle Avrupa'daki Türkler de destek olsaydı bu şarkı çok daha fazla puan alır ve 20. sırada tamamlamazdı bu yarışmayı. Hatta hiç atmıyorum, İlk üçü bile zorlayabilirdi. Ama olmadı. Ama şunu da söylemek istiyorum. Notlarıma baktım. Eurovision şarkı yarışmasında 2008 yılından 2019 yılına kadar San Marino'nun tüm performanslarına baktım. 2018 yılında 5 puanla 19. oldu. 2011 yılında 34 puan topladı, 16. oldu. Yarı finalleri geçemedi bile. 2012'de 14. sırada yer aldı, 31 puanla yine yarı finali geçemedi. 2013'te 47 puan ve 11. yine yarı finali geçemiyor. Yarı finali geçebildiği tek sene 2014 oluyor. Onda da finalde 24. oluyor San Marino. Sonrasında 2015, 2016, 2017, 2018 hiçbirinde San Marino yarı finalleri geçip finalde yarışamıyor. Ama 2019'da Serhat'ın Say Na 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 adlı şarkısıyla 150 puan alıyor yarı finalde ve finalde 81 puan topluyor ve 20. sırada tamamlıyor yarışmayı. Şimdi buna fukara tesellisi demeyin. Bu Serhat'ın San Marino'ya bugüne kadar San Marino Eurovision şarkı yarışması tarihinde getirdiği en büyük başarı. Yani 20.liği ve 81 puanı hiç görmedi. Yarı finalde de 150 puanı hiç görmedi. Dolayısıyla bence San Marino adına güzel bir başarı. Ama biz Türkler adına düşünülmesi gereken bir konu bu. Neden yarı finalde 150 puan alan Serhat finalde 81 puan alıyor? Neden biz Türkiye'den bir sanatçıyı yurt dışında desteklemek yerine köstekliyoruz? Neden Türk kamuoyu Serhat'a destek olmadı? Neden gurbetçilerimizi biraz itip onların SMS ya da aplikasyonu indirip bedava dahi olsa bir oy kullanmalarına yönelik çalışmalarda bulunmadık? Neden? İşte bu nedenlerin altında şunu söylemek istiyorum final olarak. Kıskançlık, fesatlık, iğrençlik ve insanların birbirini çekememe duygusu var. Bu işte bir toplumu en çok korkutan ve gelecek adına en fazla tehlike olarak beyinlere girmesi gereken bir konu. Bugün ben Serhat'ı, siz beni